Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün yine süperin ötesinde bir videoyla karşınızdayım. Bugün fikrinizi değiştirecek APE ile ilgili önemli bilgilere yer vereceğim. Başlıkta gördüğünüz gibi APE coin artık alınır mı ve büyük oyuncular devrede işler karışıyor diye. Bundan önceki piyasa bilgimi size matematik verileriyle anlatmaya çalışacağım. Şu teşekkür etmek istiyorum. Dünkü mükemmel canlı yayın için hepinize teşekkür ediyorum. Ve orada birçok kullanıcıyı korumamız yönünde de aldığımız güzel mesajlar bizi inanılmaz mutlu etti. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum diyorum ve konuya geçiyorum arkadaşlar. İlk önce bu 237.288 rakamı ne? Bunu birazdan öğreneceksiniz. Şu an APE coin bakın Binance'ta da gözüküyor. 14.80 dolar civarlarında ve 24 saatlikte 8 milyar dolar gibi çok ciddi bir hacmi borsalar tarafından yapmış durumda. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? İşin ilk başta bu tarafına değinmek istiyorum. Hacim neden önemli bu tür coinlerde? Hacmin fazla olması neyi etkiliyor? Arkadaşlar hacim demek birincisi komisyon demek. Bu arada ben bunu son sıraya katıyorum. Bakın çok basic düşündüğünüzde herkesin aklına şu geliyor. Hacim olunca borsalar para kazanıyor. Evet para önemli ama sadece komisyon değil. Bundan bahsedeceğim. Arkadaşlar herhangi bir coin'in popüler olması bunun her mecrada, bütün ulusal medyada, televizyonlarda insanların arasında konuşulmasını sağlıyor. Dolayısıyla bunun konuşulması sadece bu coin'den kazanılacak komisyonlar dışında borsalara yeni müşterilerin akmasını sağlıyor. Bu nokta çok önemli. Dolayısıyla 24 saatte 8 milyar dolar gibi ciddi bir hacim borsalar için reklam yönünde de önemli bir kalem. Yani ne demek istiyorsun hocam? Aslında şunu açmak istiyorum, şunu demek istiyorum. Bunu daha önce yaşadık mı? Yaşadık arkadaşlar. Mesela Doge'de yaşadık. Borsalar bu kadar hacim olan coinlerin düşmesini istemiyor açıkçası. Çünkü bunu düştüğü zaman bu ilgi hemen azalıyor. Hani bir tane meşhur şey vardır biliyorsunuz böyle Bitcoin 10 bin dolar bir kişi sıra bekliyor. Bitcoin 60 bin dolar önünde kuyruk var. Aynı bu mantaliteyi bildikleri için artık kullanıcı deneyimini datalar üzerinden elde ettikleri için bunu borsalar gayet iyi biliyor. Ve bu tür coinlerin hype'ının devam etmesini istiyor. Çünkü yeni müşteriler kazandırıyor ve komisyon kazandırıyor bu borsalara. Şimdi arkadaşlar ben bakarken bu hesabı yaparken şurası 24 saatte 7 milyar dolardı. 7 milyar dolar al sat hacmi şu demek bakın. 7 milyara aldın dolarla aldın işte basla aldın bir şeyle aldın sonra da sattın olarak değerlendiriyorum. Yani al sat hacim al sat demek ki ikiye bölüyorum bunu 3,5 milyar dolar yapıyor. 3,5 milyar doları da bir borsanın ortalama bakın ortalama binde bir komisyon aldığını düşünürsek niye ikiye böldüm bu arada arkadaşlar? Bir şeyi alırken aldığınız para cinsinden komisyon ödüyorsunuz. Satarken ama APE cinsinden komisyon ödüyorsunuz. Ve ikiye bölme sebebim bu. 3,5 milyar dolar. Borsaların da binde bir ortalama komisyon aldığını düşünürsek arkadaşlar bunu da APE miktarına bölersek uzatmayalım. Borsalarda günde şu an için 237.288 tane APE birikiyor. İşte borsalar bu durumda ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bu hype olduğu için bırakın bu AP'leri piyasaya sürmeyi hatta bazen piyasadan APE bile alabiliyorlar. Bu işin arka planında belki de bana senaryo yazıyor diyeceğiniz ama benim bugüne kadar tecrübelerimden çıkan ve hissettiğim şey arkadaşlar. Çünkü hiçbir borsa bu kadar reklamın döndüğü, bu kadar hype olan bir projenin düşmesini asla istemiyor. Aslında arka planda yatan büyük oyun ve büyük oyuncular bunlar arkadaşlar. Şimdi ikinci kısma bakıyoruz. Bu coin'in düşmesi için girecek yakın zamanda bir arz var mı? Bakın yakın zamanda bir arz var mı? O da yok arkadaşlar. Tokonomi'ye baktığımızda zaten dün de incelemiştik. Bakın söylediğimiz gibi dolaşan arzın 277 milyon 500 bin tane olduğunu söylemiştik. Yakın zamanda girecek bir arz da yok arkadaşlar. Burada tek dikkat edilmesi gereken nokta claim edilmemişler. Claim edilmemiş miktar. Bakın. Claim edilmemiş miktarda da şu an hesaba baktığımızda 36 milyon token'un NFT sahipleri tarafından henüz claim edilmediğini görüyoruz. Bu sadece bakın yani şu anki 277 milyon 500 binin 36 milyonu hala piyasada değil çünkü claim edilmemiş durumda. Şimdi Paribu'da listelenme mevzusuna da geleceğim ve son olarak toparlayacağım. Yani ne demek istiyorsun? Arkadaşlar süreç çoğu zaman hep aynı işliyor. Aslında matematikle işliyor. Biraz da bu temel analiz kısmıyla. Biraz Doge'ye bakmak gerekiyor arkadaşlar. Doge'yi ilk 10'a sokmuşlardı. Biliyorsunuz. Doge bana göre ilk 10'a girecek hatta ilk 13'e girecek bir token ya da coin değil arkadaşlar.
Bunun aksini düşünen birçok kişi olabilir. Ya da Shiba örneği arkadaşlar. Shiba bana göre 15. sırada yer alabilecek bir token değil. Ama bu işin bana göre olmadığını anladığımız zaman işte bu yorumları da artık size yapabilme yeteneğine sahip oluyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla benim düşüncem değil, bu piyasanın nasıl işlediği ya da senin düşüncen değil, bu piyasanın nasıl işlediği noktasına biraz daha kafa yormak gerekiyor. Dolayısıyla dünden bugüne işler çok değişti. Daha dün piyasaya girmiş bir coin şu an 8 milyar dolar hacim yaptığı zaman artık birçok donenin değiştiğini görüyoruz. Şu an marketteki piyasa değeri 4 milyar dolar olan, bakın piyasa değerinden bahsediyorum, az önce hacimden bahsetmiştim. 4 milyar dolar olan bir token'u artık ben çok muhtemel olarak ilk 15'e yani 12 milyar dolarlara getirebileceklerini düşünmeye başladım. Bu noktada tabii ki riskler var. Çok ciddi riskler var. Ama bu borsa bu hype'ı kaçırmayacaktır. Yani önümüzdeki günlerde de artık APE'nin yükselişini görürsek buna hiç şaşırmayacağım, ben onu söyleyebilirim. Yani şu anki 14.5 seviyelerin üstüne çıktığında hiç şaşırmayacağım. Bir de işin ikinci borsa tarafında ikinci bir yanı da var. Borsaların dün itibar kaybetmeleri mevzu var. Bakın bu da çok önemli bir borsa. Binance'ı saymazsak diğer birçok borsa canlı yayında gördüğünüz gibi likidite sıkıntısı yüzünden müşterilerine 40 dolar, 50 dolar, hatta Gate borsası 214 dolara APE sattı. 214 dolar arkadaşlar. Tabii ki APE'nin 214 dolar olma ihtimali yok. Onu baştan söyleyeyim ama 214 dolara APE sattı. Dolayısıyla bu noktada kullanıcılar zarar ettiğinde direkt olarak borsalardan biliyor. Yani ki dün borsalar gerçekten suçluydu. Likidite olmaması demek borsanın suçlu olması demek. Yani ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum. Aslında o borsalar o yönden de APE'nin artık düşmesini istemiyor arkadaşlar. Çünkü o kaybettikleri itibarı kazanmaları için bu coin'in biraz yükselmesi lazım ki en azından içeride olan belli bir kesim. Bakın dün hemen hemen herkes bunu yüksekten aldı. O kesimin de biraz sevgisini kazanmak, tekrardan ısınmalarını sağlamak için bu kısmında önemli olduğunu düşünüyorum. Ve son olarak yorumlayacağım Paribu olayı. Ve artık biliyorsunuz arkadaşlar AP'ye artık Türkler de giriyor. Yani girmişti zaten ama daha fazla giriyor. Çünkü sadece Türk borsalarını kullanan belli bir kesim var. Bu insanlar sadece Türk borsalarına giriyor. Dolayısıyla AP'nin Paribu'da listelenmesi de önemli. Allah yardımcımız olsun diyoruz. Çünkü arkadaşlar bakın bu tür coinler, bak bütün bu olaylar zincirinde bana şunu anlatıyor. Yani paranın siz seyir akışını değiştiremiyorsunuz. Ama onlar bir şekilde sizin paranızın seyrini değiştirebiliyor. Sen olsan ne yapardın hocam diye düşünürsen, zaten fikrimi belirttim. Bakın üste çıkabileceğini düşündüm ama arkadaşlar bu kadar riskli ve yön verildiğini düşündüğüm bir coin'de alıp satma işlemini gerçekleştirmemek benim için en mantıklı işlem geliyor. Yani bunu almak zorunda değilim arkadaşlar. Çünkü bakın olağan dışı şeyler oluyor. Bu sefer de şu düşünce ortaya çıkıyor tabii. İşte o zaman da hocam almıyorsun, 3 katına çıkıyor düşüncesi oluyor. Ne yapabilirsiniz? İşte illa almak istiyorsan, yani illa aklında kalacaksa gerçekten paranın belli bir kısmıyla %5 ile %10'uyla bir alım yapabilirsin ki aklında kalmasın istiyorsan, ama ben bunun şart olduğunu düşünmüyorum. Şimdi konuları da unutmak istemiyorum. Bakın arkadaşlar zaten APE Coin ile ilgili hemen sağda da görüyorsunuz 166 bin tane de tweet atılmış. Bunun gündemde tutulmak istendiği çok aşikar. Gündemde tutulacak. Borsalar hacim yapmaya devam edecek. Hacim yapmak sadece komisyon getirmeyecek. Haberler getirecek. Yeni müşteriler getirecek. Bu yanda evet şunu da söyleyecektim. NFT, bu bir sonuçta bir NFT projesinin coin'i. NFT marketleri canlanacak. NFT'ler canlanacak. Bunların hepsi yeni insan demek. Bu işin temel analizi bu arkadaşlar. Zaten bu coin'de bir günlük bir teknik analizde yapmak mümkün değil. Önümüzdeki günlere APE coin'i 14,5 dolarların çok üstünde görürseniz hiç şaşırmayın. Evet, bunu bir balon olarak değerlendirenler çıkacaktır aranızda. Belli bir şeyler çıkacaktır ama bu borsaların ya da piyasanın işleyiş şekli, tecrübelerim bunu söyler bana. Bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değil ve sizin gerçekten sizin düşüncelerinizi de merak ediyorum. O yüzden düşüncelerinizi yorum kısmına, düşüncesi olmayanlar da nokta dahi olsa bir yorum atarsa bizleri çok mutlu eder. Hepinizi seviyorum. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle.